Örgü mü dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda eminim daha önce hiç görmemiş olduğunuz bu mozaik motiflerin yapımını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmına yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Bu mozaik motiflerin şöyle bir özelliği var. Her birleştiği yerde farklı bir desen ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Bakın bu birleşimde şöyle bir yer. Burada yaprakların birleşim yeri. 4 tane olduğunu düşünün arkadaşlarım. Çok güzel ve değişik bir görüntüye sahip olacaktır diye düşünüyorum. Evet, umarım sever ve beğenirsiniz. Böyle çok zormuş gibi duruyor ama inanın yapımı alıştıkça kolaylaşıyor arkadaşlarım. Ve çok büyükler. Bu motiflerden ne yapabiliriz diye düşünüyorsanız, aklınıza geldiyse benim söyleyeceklerim bir yatak örtüsü, bir battaniye, bir çanta, bir kırlent, bunların yapımında rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Batik olarak bir ip kullandım. Siz bunu iki renk, yani düz iki renk ile de yapabilirsiniz. Ayrıca 100 gramlık bir ipten iki tane yaptığım halde halen daha vardı, epeyce var. Onu da belirtmek, söylemek isterim. Çok fazla, aşırı derecede ip gitmiyor arkadaşlarım. Bu da bilgi olarak benden size gelsin. Evet, gelin şimdi bu güzel mozaik motiflerin yapımına hemen geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimi yaparken şöyle Alize Cotton Gold'un biri batik gördüğünüz gibi, diğeri de düz olan iki rengini kullandım. İkisini de düz de kullanabilirsiniz bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi öncelikle şöyle bir halka yapıyorum. Ve bu halkanın içerisine giriş yapıp hemen şöyle tutup bir tane buraya zincir çekiyorum. Sonra hemen yanına şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. 1-2 gevşek zincir çekip sonra bir sık iğne daha yapıyorum. 1-2 zincir, bir sık iğne daha. 4 bir köşemiz için 4 tane bu işlemi tekrarlıyoruz. Bir, iki, üç. Bu da dördüncü yerimiz. Şöyle arkadaşlarım tutuyorum. Sıkılaştırıyorum iyice. Ve gelip buradan giriş yapıp ilk o zincir çektiğim yerden şu şekilde alıyorum ve çekiyorum kaydırma ile. Daha sonra buradan bir tane zincir çekiyorum. Şu geri dönüyorum. Bir tane zincirle buraya bağladım. Tam köşeye geldim. Köşeye bir tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra hemen yanındaki yerin, bakın şuradan şu şekilde alarak arka kısmındaki yerden bir tane sık iğne buraya. Sonra diğer köşeye geldim. 2 zincirimin içerisinden giriş yapıyorum bakın. Buraya da bir sık iğne daha yaptım. 1-2 gevşek zincir çekip tekrar köşe olduğu için ve artım yapacağım için bir tane sık iğne aynı yere yapıyorum. Sonra ortaya bir tane sık iğne, bir de diğer köşeye geçtik. Oraya sık iğnemizi yapıyoruz. 1-2 zincir çekip tekrar aynı yere bir tane daha sık iğne. Sonra buradan, bu arada altta kalan fazla ipimizi de götürüyoruz arkadaşlarım, gördüğünüz gibi. Buraya geldim. Yine bir tane sık iğne yaptım. 1-2 zincir çektim. Bu zincirleri gevşek çekmeye özen gösterin arkadaşlarım. Bir tane sık iğneden sonra tekrar bir tane daha hemen bu alttaki sık iğnemin üzerine sık iğne yaptım. Sonra köşeye gelip sık iğnemi yapıyorum. Burada yine 1-2 zincir çektim. Geliyorum. Bakın şu sık iğnem, hemen şöyle arkasına doğru giriş yapıyorum. Şöyle çekiyorum bunu ve diğer ipimi alıyorum.
Diğer ipimle tutunduktan sonra şöyle biraz bırakın, aradan götüreceğiz. Bakın şu iki zincirimin içerisinden arkadaşlarım, bakın şöyle alıyorum. Bu ipimi buradan çekiyorum. Biraz şöyle ip bırakalım. Bir tane zincir çektikten sonra hemen aynı yere bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra hemen yanındaki yere, yanında bir tane sık iğnem var arkadaşlarım, kenardan giden arttırmış olduğumuz. Şöyle üzerinden arkasından giriş yapıyorum. Bu arada bu ipimi de aradan götüreceğim. Şöyle bir tane buraya sık iğnemi yaptım. Daha sonra üzerine alıyorum ve şu orta noktaya, tam ilk başta yaptığımız sık iğnemizin üzerine, isterseniz bu şekilde, isterseniz de bu şekilde alabilirsiniz. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra hemen yanındaki, bakın şu V gibi olan yerin arka kısmından giriş yapıyorum bu şekilde ve buraya bir de hemen bu zincirimin üzerinden olan yere sık iğnemi yapıyorum. 2 gevşek zincir çekiyorum ve aynı şekilde 2 tane sık iğne, 1 2, sonra üzerine bir alıp aşağıya inip, bakın şuradan tek bıraktığımız yeri bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 1 2, şöyle 1 2, üzerine aldım. Son yere geldim. Oraya da sık iğnemi yaptım. Görüntüm bu şekle geldi. Yine 2 tane zincir çekiyorum ve şöyle şuranın arka tarafına doğru giriş yapıyorum. İpimi de yukarıya çektim. Şöyle kaydırma ile buraya bağlıyorum. Diğer renk ipimi alıyorum hemen. Bir tane zincirimi çektim, kenarda rahatlatması için. Bu defa bakın şuranın iç kısmından giriş yapıyorum. Şöyle bir tane zincirimi bağlıyorum buraya. Sonra bu yerin içerisine şöyle bir tane sık iğnemi yapıyorum önce. Sonra üzerine alıp aşağıda, bakın şunu yaptığımız yerleri zincirlerimizin üzerine yapmıştık. Burada yerimiz var arkadaşlarım. Zincirin üzerine yaptığımız için şurada yerlerimiz kalıyor. Buradan giriş yapıyorum. Buraya bir tane şöyle ikili trabzan yaptım önce, sonra üzerine bir alıyorum ve aynı şekilde yanındaki yere de ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyorum. Sonra bir tane buraya sık iğne, bu ikili trabzanımızın hemen üzerine. Sonra üzerine alıyoruz ve bakın şuraya, buradan giriş yapıp buraya bir tane önce ikili trabzan, üzerine alıyorum. Bu zincirimin altı oluyor arkadaşlarım. Diğer zincirimin bıraktığım yeri. Oradan da bir tane ikili trabzan, köşeye sık iğne yapıyorum. Normal bir şekilde. 2 zincir çektim tekrar. Aynı şekilde bir tane sık iğne, 2 tane ikili trabzanı şöyle şuradan alarak yapıyorum. Bir tane ortaya sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine alıp 2 tane ikili trabzanı yapıyorum. Bir tane sık iğne, 1 2 zincir, tekrar yine aynı işlemi diğer kenarlara da uyguluyorum. Ne olursa olsun bu köşedeki zincirleri gevşek çekin arkadaşlarım. Çünkü bir tarafını kullanıyoruz.
Sona geldim. Yine şöyle arkasına doğru giriş yapıp bu ipimi yukarıya çekip şöyle alttan çekiyorum. Şimdi bunu aldım yine. Şöyle zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. Bunu da çekiyorum. Bir tane önce zincirimi çektim. Sonra aynı yerin içerisine bir sık iğnemi yapıyorum önce. Devam ediyorum. Bakın şu arka kısımlarındaki yerden 1 2 3 tane, bir de köşede 4 tane sık iğne yapmış olduk. Üzerine bir aldım. Alttaki ikili trabzanımın üzerinden giriş yaparak bu şekilde bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın şuralardan alarak 4 tane köşe dahil sık iğne yapıyorum. 3 köşeye geldim. Şöyle açarak göstereyim. 1 2 zincir, tekrar devam ediyoruz. Bir, iki, üç, bir de zincirimin üzerine 4. 1 2 gevşek zincir. Yine aynı şekilde bakın şöyle devam ediyoruz. Şimdi diğer ipimi bağladım. Bir tane buraya normal sık iğnemi yaptım. Sonra şuradan giriş yaparak buraya bir tane sık iğne daha yapıyorum. Yani 2 tane sık iğne yapmış oluyorum. Sonra üzerine aldım. Bakın aşağıdan buraya giriş yapıyorum. Şöyle. Buraya bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bunun üzerine sık iğnemi yaptım. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan. Bakın buraya sık iğne, bir de normal içine köşeye sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Birinci sık iğnem, 2, üzerine aldım, aşağıya iniyorum. Bir tane ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sonra sık iğne yapıyorum. İkili trabzan, sık iğne, ikili trabzan, bir buraya, bir de köşeye sık iğnemi yapıyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyorum. Aynı şekilde buraları da tamamlıyorum. Evet, bu sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra bakın diğer ipimi bağladım. Bu defa arkadaşlarım şu yine diğer renk ipimizde yaptığımız gibi ortadan giriş yapıp zincirimin üzerinden değil, yani normal bir şekilde aldım, girişimi yaptım, sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra hemen bunun üzerine gelen yere, yanındaki yere bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine alıp aşağıda bıraktığımız bakın buraya ikili trabzan yapıyorum.
2 tane sık iğne yapmış olduk. Köşeyle birlikte bir tane ikili trabzan. Hemen ikili trabzanımın üzerine sık iğnemi yapıyorum. Üzerine alıp aşağıdaki yere giriş yaparak buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bu aradaki boşluğa yine üzerine alıp bir tane ikili trabzan yaparak şimdi yine devam ediyoruz. Sık iğne, ikili trabzan, sık iğne, ikili trabzan, 2 tane sık iğne, biri buraya biri de içine, 1-2 zincir. Yine aynı bu sıradaki gibi devam ediyoruz. Evet, diğer iki kenarı da bu şekilde tamamlıyoruz. Diğer rengime geçtim. Hemen şöyle bunu zincirimin içerisinden giriş yaparak alıyorum. Bir tane yine zincirimi çektikten sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Bu sırada hepsini sık iğne yaparak geçeceğiz arkadaşlar. Hiç ikili trabzan yapmadan köşeye geldim. Köşede yine bakın şöyle girişimi yapıyorum zincirimin üzerinden. 2 zincirimi çektim. Tekrar sık iğne yaparak devam ediyorum. Diğer rengime geçtim, bağladım. Önce sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Aşağıya iniyorum. Şu şekilde girişimi yaparak başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ikili trabzan yaparak geldim. Şuraya başlamış olduk arkadaşlar. Sonra bu ortadakinin üzerine bir tane şöyle sık iğnemi yapıyorum. Sonra tekrar 7 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 şimdi bu ortadaki yerimden 7 ve bir tane sık iğne köşeye, bu defa bakın zincirimin iç kısmından, sonra 2 zincir, tekrar bir tane sık iğne, 7 tane ikili trabzan, 2 3 4 5
6, 7, tam ortaya bir tane sık iğne, sonra yine 7 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz ve bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Diğer iki kenarını aynı şekilde tamamlayalım. Evet, bakın şöyle tamamladım. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Bu defa yine zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. Normal köşede yaptığımız gibi devam ediyoruz. Şöyle sık iğne yapıyorum arkadaşlarım. Hemen yanındaki yerden de sık iğneler yaparak ortada bir tane bıraktığımız yere kadar devam ediyoruz. Şimdi bu ortaya geldiğimizde bakın şurayı başlayacağız. Şurayı bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine sık iğneler yaparak devam edip hepsini bu şekilde sadece ortadaki yere bir tane ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Şimdi tamamladıktan sonra birinci diğer ipime geçtim. Hemen bir tane buraya sık iğnemi yaptım köşeye. Sonra şöyle 2, 3, 4. Yani şunun üzerine gelene kadar sık iğne ile geldim arkadaşlarım. 3 tane yaptım. Biri de köşede 4 tane. Sonra üzerine alıyorum. Burada 7 tane ikili trabzanım vardı. Bunun sayısını 5'e düşürüyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra ortaya 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Sonra üzerine bir alıp aşağıdan birini atlıyoruz. Buradan alarak 5 tane ikili trabzan yapıp devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın şöyle. Şimdi bu kalan kısmına sık iğne yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3, bir de buraya 4. 2 zincir çekiyorum gevşek bir şekilde. Yine 4 tane hemen bir zincirimin üzerine köşe devam ediyorum. Sık iğne ile 1, 2, 3 ve 4. Ve yine 5 tane buraya aynı burada yaptığımız işlemleri diğer taraflara da uygulayarak bu sırayı da tamamlıyoruz arkadaşlar.
Diğer renk ipime geçiyorum arkadaşlarım şöyle. Sonra normal bakın zincirimin içerisinden aldım bu defa. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Üzerine alıyorum, aşağıya iniyorum. Buradan çıkartarak bir, şöyle hemen yana geçiyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane ikili trabzan yaparak geldim. Şu anda şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Sonra bu beşinin üzerine sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aradaki 3 tane yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra tekrar 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Sonra bakın bu kalan yere 4 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4. Sonra ortadan şöyle giriş yaparak bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekip aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bir tane sık iğne ve bütün etrafını bu şekilde çeviriyorum. 1, 2, 3, 4. 5 tane sık iğne, sonra 3 tane tekrar ikili trabzan yapıyorum ortaya. Tekrar 5 tane sık iğne, sonra 4 tane ikili trabzan, bir tane sık iğne ve bu şekle geliyor. Şimdi bu şekilde diğer tarafları da tamamlıyoruz. Diğer rengime geçtim. İlk sık iğnemi zincirimin üzerine yaptım arkadaşlarım. Sonra devam ediyorum. Sık iğneler ile geliyorum. Şimdi burada 5 olan ikili trabzan sayısını 3'e düşüreceğim. Onun için şöyle hemen bunun üzerine bir tane sık iğne yaptım. Sonra üzerine alıp buraya 1, 2 ve 3. 3 tane bu şekilde yaptıktan sonra bakın buradan da bir tane azaltmış oluyoruz. Buradan başlıyorum. 5 tane bu araya sık iğne yaparak devam ediyorum. 2, 3, 4 ve 5. Sonra tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Sonra burayı hepsini sık iğne ile devam edip diğer kenara geçiyorum. Yine bakın köşeyi zincirimin içerisinden giriş yaparak aldım. 1, 2 zincir çektim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonra üzerine bir aldım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1,
2, 3, 5 tane sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5, 3 tane ikili trabzan, 1, 2 ve 3. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum. Diğer kenarları da aynı şekilde tamamlıyorum. Evet, şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlarım. Evet, şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Zincirimin içerisinden alıyorum. Bir tane sık iğnemi buraya yaptıktan sonra şöyle çevirdim. 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu üçüne ise bakın, şu üçüne şöyle alıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Yani şuraya geldik arkadaşlar. Şimdi üçünün üzerine yine sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Sonra üzerine bir alıyorum. Tam bu boşluğa bakın. 2 tane bu tarafa. 1, 2, bir tane sık iğne ortaya. Sonra 2 tane yine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Buraya 3 tane sık iğne ile de ikili trabzan ile devam ediyorum. 1, 2, 3. Sonra hemen yanından başlayarak 1, 2, 3, 4. 4 tane bu şekilde yaptım. Bir tane bu iç kısmına, köşeme yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Yine aynı şekilde devam ettiriyorum. 1, şöyle 1, 2, 3, 4. Kalan üçüne ikili trabzan. 1, 2, 3, sonra 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Sonra 2 tane ikili trabzan. 1, 2, bir tane sık iğne ortaya. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya sık iğne, buraya 3 tane ikili trabzan, 4 tane bu üzerine sık iğne. 1, 2, 3, 4. Sonuncuyu içine yaparak devam ediyorum. Bakın, şöyle bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlarım bu sırada. Diğer kenarları da aynı şekilde tamamlıyoruz ve diğer rengimize geçiyoruz. Zincirimin içerisine giriş yaptıktan sonra bir tane önce ikili sık iğnemi buraya yapıyorum. Sonra hemen yanındaki yerime de sık iğnemi yaptım. Sonra arkadaşlarım, bu aşağıdaki 4 tane yerin üzerine
4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra burasının üzerine önce 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3. Burayı 1'e düşüreceğim için hemen bir tane daha yapıyorum. Yani 4 tane sık iğne ile geliyorum buraya. Üzerine 1 aldım. Buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra devam ediyorum. 1 2 3. 3 tane sık iğne yaptım. Üzerine 1 alıyorum. Tam ortaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu da şöyle göstereyim arkadaşlarım. Bakın şurası. Şuradayız şu anda. Şöyle ikili trabzanımı yaptım. Sonra devam ediyorum. 1 2 3. Şimdi bunu 1'e düşürüyorum. Sonra 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Hemen buraya 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra bir tane bunun üzerine sık iğne, bir de zincirimin içerisine sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekip 2 tane sık iğne yapıp 4 tane trabzan yaparak aynı şekilde devam ediyorum. Diğer kenarları. 1, hemen bir de buraya 2. Sonra bu dördüne ikili trabzanlar yapıyorum. Dört tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan. Buraya 1 2 3 tane sık iğne, bir üzerine aldım. Hemen bir tane ikili trabzan, tekrar 3 tane sık iğne, 1 2 3, ortaya bir tane ikili trabzan, sonra 4 tane sık iğne, 1 2 3 4 4 tane ikili trabzan, biri buraya, biri de buraya, 2 tane sık iğne yapıyorum ve diğer kenarları da bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlarım bu sırada. Diğer renk ipime geçtim. İlk sık iğnemi yaptım. Sonra devam ediyorum sık iğne ile. Buraya kadar normal bir şekilde geldikten sonra üzerine bir alıyorum. Buradan başlıyorum arkadaşlarım. Şu 3 tane olan yerden buranın sayısını 4'e çıkartıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra buraya bir tane, hemen üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine bir alıp buraya 2 tane arkadaşlar. Şöyle 1 2 ikili trabzan yaptım. Sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Üzerine bir aldım.
Yine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2, sonra bir tane sık iğne, buraya 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4. Sonra sık iğneler yaparak köşeye geliyorum. 2 3 4 5 6, köşeye normal giriş yaparak bir tane yapıyorum. 7'ye çıkartmış oluyorum sayıyı. 2 zincir çektim. Tekrar 7 tane buradan başlamak üzere 1 2 3 4 5 6 7, buraya 4 tane ikili trabzan, 1 2 3 4, bir tane sık iğne, tekrar 2 tane ikili trabzan, 1 2 3 tane sık iğne, 1 2 3 2 tane ikili trabzan, 1 2 bir tane sık iğne, 4 tane ikili trabzan da bu tarafa yapıyorum. 1 2 3 4 ve 7 tane sık iğne yaparak diğer kenara geçiyorum. Aynı bu sayılarla diğer kenarları da tamamlıyorum. 7. içerisine yaparak tamamlıyoruz arkadaşlarım. Şöyle. Evet. Şimdi diğer kenarlarda bu şekilde tamamlayalım. Evet, diğer rengime geçtim. Bakın böyle tamamladım buraya. Bu şekilde de kalabilir arkadaşlarım bu arada. Şimdi burada bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen yanından devam ediyorum sık iğne ile. 2 3 tane sık iğne yapmış olduk kenarla birlikte, köşeyle birlikte. Tekrar üzerine alıyorum. Buradaki 4 olan ikili trabzan sayısını da 5'e çıkartıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu aradaki yerleri sık iğne yaparak devam ediyorum. Buraya kadar arkadaşlarım. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ile geldim. Ortadayım şu anda. Şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Buraya geldiğimizde üzerine bir aldım. Hemen aşağıya inip ilmeği çıkardıktan sonra ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane ortaya sık iğne yaptım. Üzerine alıp bir tane daha bu tarafına ikili trabzanımı yapıyorum. Yine bu araya 7 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Sonra 5 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 ve bir tane de buradan alıyorum. 5. Sonra yine bakın şöyle hemen buradan alıp sırada gelen yeri 1 2 köşeye geldim. Zincirimin içerisinden giriş yaparak
Üçüncüyü de bu şekilde alıp tamamlıyorum. Evet, diğer kenarları da aynı şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra arkadaşlarım diğer rengime geçtim. İlk sık iğnemi yaptım. Şimdi üzerine alıyorum. Aşağıya iniyorum. Şöyle buradan başlıyorum. 1, hemen yanındaki yerden 2, 3. 3 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra bu beşinin üzerine sık iğne ile geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra arkadaşlarım buradan üzerine alıp buradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ikili trabzan yaparak geliyorum. Sonra hemen bu yanına 1, 2 sık iğne yaptım. Üzerine alıp ortaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şuraya başladık arkadaşlarım şimdi de. Buradan yine şöyle 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu taraftaki gibi. Sonra üzerine alıp 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra bunların üzerine sık iğnelerimizi yapıyoruz. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra şöyle yapıp 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3. Sonra köşe normal bir şekilde girişimi yapıp bir tane sık iğne, 2 zincir çekiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir sık iğneden sonra 3 tane ikili trabzan, 5 tane sık iğne yapıyorum. Altı tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ortaya ikili trabzan. Tekrar 2 tane sık iğne. 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Beş tane sık iğne yapıyorum. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne, bir iki zincir ve diğer kenarları da bu şekilde tamamlıyorum. Evet arkadaşlarım, burayı da bu şekilde tamamladım. Şimdi diğer rengime geçtim. Birinci sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum sık iğneler ile. Şöyle 2, 3, 4, 5. Alttaki bu ikili trabzanlarımın 5 tane olan ikili trabzanımın üzerine 5 tane yine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3, 4 ve 5. Sonra
buradaki ikili trabzanlarımın üzerine 6 tane sık iğne ile yaparak devam ediyorum. 2 3 4 5 6. Buraya geldiğimizde buraya şöyle bakın, aldım, 1 2 tane ikili trabzan yaptım. Ortadakinin üzerine sık iğnemi yapıyorum. Sonra tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Sonra bunların üzerine yine 6 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. 1 2 3 4 zincirimin içerisinden 5. Sonra 2 zincir çekip aynı burada yaptığımız işlemi diğer kenarlara da uyguluyoruz arkadaşlar. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladım arkadaşlarım. Görüntümüz bu şekilde geldi. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. Hemen diğer renk ipimi aldım. Şöyle girişimi yaptıktan sonra bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum önce. Sonra yanından devam ediyorum. 2 ikinci sık iğnemi de buraya yaptım. Üzerine bir alıyorum ve buradan giriş yaptım. Bakın alttan. Şöyle 1 2 3 tane aynı bunun üzerine bakın. Hemen bu üzerine gelen yere ikinci sık iğnemden sonra üçüncü sık iğnemi de yapıyorum. 3 tane sık iğne yapmış oluyorum köşedeki ile birlikte. Sonra üzerine alıp bu üçünün üzerine yine 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 ve 3. 5'inin üzerine sık iğne ile geçiyorum. Sonra bu 6 olan sayıyı 5'e düşüreceğim arkadaşlar. Buradan başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5'e düşürdükten sonra buraya 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3. Tam ortadakinin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra tekrar 3 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3 6 olan sayıyı 5'e düşürüyorum yine. 1 2 3 4 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğne köşedekiyle birlikte 1 2 bir de köşeye 3 sık iğne yaptım ve bu şekilde diğer kenarları da tamamlıyorum.
Şimdi bir diğer sıraya geçtim arkadaşlar. Bakın burayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi yine şöyle üstünden zincirimin yani içerisinden giriş yaparak ilmeği çıkartıyorum. Bir tane yaptıktan sonra hemen aynı yerin içerisine bir tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra buradan şöyle bir yaptık, 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne ile geldim. Şimdi bu aşağıda 5 olan ikili trabzan sayımı 3'e düşürüyorum. 1 2 ve 3. Bu 5'in üzerini normal bir şekilde yani sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sonra üzerine bir alıp bakın buradan giriş yapıyorum. 1 2 tane ikili trabzanı yaptım. Araya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Sonra tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Sonra 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Sonra diğerlerinin hepsini yani toplamda 9 tane sık iğne yaparak diğer kenara geçiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve bir de zincirimin yani köşemden alıyorum 9. 2 zincir çekip aynı şekilde 9 tane sık iğne, sonra 3 tane ikili trabzan, 5 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 5 tane sık iğne, 3 tane ikili trabzan, 9 tane sık iğne ile geçip diğer kenarları da aynen bu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Evet, bu sırayı da tamamladıktan sonra diğer rengime geçiyorum arkadaşlarım. Şöyle bir tane sık iğnemi yaptım köşeye, sonra aşağıya iniyorum. Şuradan alarak 1 2 3 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra buradan bir tane araya sık iğne yapıyorum. Boşluk olan yere bir de bunun üzerine arkadaşlarım sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine bir alıp buradan başlayarak 4 tane 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaparak geliyorum. Sonra bu üçünün üzerine sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3. Bu 5 olan sayıyı 4'e düşürüyorum. Şöyle aldım. 1 2 3 ve 4. Şimdi buradan başlıyorum. 1 2
3. 3 tane sık iğne yaptım. Üzerine bir alıp bu ortaya, burası arkadaşlarım, şöyle göstereyim, şurası. Şuraya geldik. Şimdi 3 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar aynı şekilde önce 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra 5'in sayısını 4'e düşürüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Sonra 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Sonra 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 2 tane araya 1, 2 sık iğne. Sonra üzerine bir alıp buradan başlıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra köşeye normal girişimi yaparak sık iğnemi yapıyorum. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Bir tane sık iğne köşeye, 3 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 4 tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne, 4 ikili trabzan, 3 tane sık iğne, 3 ikili trabzan, 3 sık iğne, 4 ikili trabzan, 3 sık iğne, 4 ikili trabzan, 2 sık iğne, 3 ikili trabzan, 1 tane sık iğne. Evet, bu rengimi de tamamladım. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Hemen birinci sık iğnemi yaptım. Yine sık iğne yaparak devam ediyorum. Dört, şöyle 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım arkadaşlarım, köşedekiyle birlikte. Sonra üzerine bir alıyorum. Hemen aşağıya inip buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bu dördünün üzerine yine sık iğne ile geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Burada 3 olan sayıyı 2'ye düşüreceğim. Ondan dolayı şöyle bir tane buraya kaydırdım. Üzerine 1 aldım. Ve 2 tane bu rengimin üzerine ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Şimdi bunu da yaptıktan sonra aradaki bu dördünün üzerine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Daha sonra üzerine alıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra buradan başlayarak 5 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle bakın. Şimdi 5 tane sık iğneden sonra üzerine alıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, sonra 4 tane yine bunların üzerine sık iğneyi yapıyoruz. 2, 3 ve 4. Sonra 2 tane, bu 3'ü 2'ye düşürüyoruz. 1, 2, sık iğne yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra bir tane ikili trabzan,
Sonra sık iğneler ile devam edip diğer kenara geçiyoruz. 2, 3, 4, 5, bir de zincirimin içerisine 6. Evet, şu şekilde 6 tane sık iğne ile başladık. Bir tane araya ikili trabzan yaptık. Dördünün üzerine 4 tane, pardon, bir de geçtik, 5 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, dördünün üzerine 4 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, araya 5 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 4 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 5 tane sık iğne, 1 tane ikili trabzan ve 6 tane sık iğne ile bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, burayı da tamamladıktan sonra şimdi diğer rengime geçiyorum. Hemen şöyle aldım. Yine içerisinden giriş yaptım. Sık iğne yapıyorum arkadaşlarım buraya. Yanındakinin üzerine de aynı şekilde sık iğne ile devam ediyorum. 2, 3, 4. 4 tane sık iğne ile geldim. Üzerine bir alıyorum. Buraya 3 tane yine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Devamında bu ikili trabzanımın üzerine yine sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. Son 2 yerim kalana kadar 1, 2, 3, 4. Üzerine bir aldım. Aşağıya indim. 1, 2. İkili trabzanımı yaptım. Daha sonra buraya 1, 2 sık iğne yaptım. Şimdi 4 tane sık iğne ile geldik. 3 tane ikili trabzan yaptık. Sonra tekrar 4 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne. Şimdi buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buranın sayısını 3'e düşürüyorum arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Şimdi 3 tane yine sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Buna sık iğne yapıyorum ortadakine. Sonra tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Bakın şu şekilde. Şimdi 2 tane sık iğne, pardon, 3 tane sık iğne, 1, 2, 3. Bu 4 olan sayıyı 3'e düşüreceğiz. 1, 2, 3. Araya buraya 1, 2. Üzerine bir aldım. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Daha sonra yine burada olduğu gibi 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Buradan başlıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Evet, şu şekilde. Şimdi buraya normal devam ediyorum. 1, 2, 3
ve bir de içeriye 4. Evet, bu şekilde de bu sırayı bu rengimizle tamamlıyoruz arkadaşlarım, diğer kenarları da. Evet arkadaşlarım, bu sırayı da tamamladık. Şimdi diğer rengimi hemen bağladım. Sık iğnemi yaptım. 2 3 tane sık iğne yaparak geliyorum. Sonra üzerine şöyle bir alıyorum ve bakın buradan giriş yapıyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane buraya sık iğne yaptık köşedekiyle birlikte. Sonra 2 tane ikili trabzan yaparak devam ettik. Şimdi buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Aradaki bu 4 tane olan boşluğa 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra ikisinin üzerine yine sık iğne ile geçiyorum. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Bu üçüne yine şöyle 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonra bu boşluğa arkadaşlarım 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 ve 3. Evet, 2 tane hemen bunların üzerine sık iğnemi yaptım. Bir tane ortaya ikili trabzan yapıyorum. Tekrar devam ediyoruz. 2 tane şöyle sık iğne ile, sonra 3 tane buradan başlayarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra tekrar 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 ve 3. Üzerine bir alıp buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2. Buranın üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Araya 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra 3 tane sık iğne. 1 2 3. 2 tane ikili trabzan. 1 2. Sonra 1 2. Bir de zincirimin içerisinden 3 tane sık iğne yaptım ve bu sırayı da bu rengimizle bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu sıramızda tamamladık. Şimdi batik olan ipimize son sıramıza geçtik arkadaşlarım. Şöyle kenar bağlantısı, köşe bağlantısını ipimizi değiştirdikten sonra bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Sonra hemen yanındaki yerin içerisine giriş yaparak buraya da bir tane daha sık iğne yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum. Aşağıya iniyorum. Bakın şuraya. Buradan giriş yaparak şöyle bir, hemen bir de yanına 2 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane. Sonra bu 3 olan sayıyı 2'ye düşürüyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra devam ediyorum sık iğneler ile. Bu aradaki 4 tane olan yerime aynı şekilde sık iğneler yaparak geçiyorum.
Burayı da tamamladığım için arkadaşlar, bakın burası, şurası, şu kısım. Burayı tamamladığım için bunların üzerine de sık iğne ile geçiyorum. Sonra bu 3 olan yerimi 2'ye düşürüyorum sayısını. Burayı da tamamlamış oluyoruz böylelikle. Sonra devam ediyorum. Sık iğne yaparak 1, 2, 3, 4. 4 tane sık iğne yaptım. Üzerine bir alıp geliyorum buraya. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra devam ediyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Sonra üzerine alıp bir tane de bu tarafına ikili trabzan yapıyorum. Burayı da tamamlamış oldum. Şimdi devam ediyorum. Sık iğneler ile 1, 2, 3 ve 4. Buranın 3 olan sayıyı 2'ye düşürüyorum. Sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Buradan devam ediyorum arkadaşlar sık iğneler ile. 2 idi, 3, bu 4, 5, 6, 7, 8. Üzerine bir aldım. Boşluğa, yani bunun üzerine hemen 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Üzerine bir alıyorum. Hemen buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Sonra bir tanesini buraya sık iğne, bir de normal köşe sık iğnemi yapıp aynı şekilde diğer kenarları da tamamlıyorum. Evet arkadaşlarım, bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Bakın şöyle yakından göstereyim. Şimdi son sıraya geçtik. Yine ip değişikliği yapıyorum. Şöyle normal bir şekilde aldım. Köşeyi yine normal bir şekilde bir tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra arkadaşlarım buranın hemen şöyle, bakın şuradayız. Şöyle sık iğnemi yapıyorum. İkinciyi üzerine alıp bu boşluktan giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra bunların üzerine, ikili trabzanlarımızın üzerine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sonra aşağıya inip ikili trabzanları devam ettiriyorum. 1, 2 ve 3. Bu ipimizi artık kesebiliriz. Evet, şimdi aynı şekilde ikili trabzanların üzerlerine sık iğneleri yapıyoruz. Boşluk olan yerlere ise ikili trabzanlar ile geçiyoruz. Şöyle
Bakın kim var. Şimdi bu köşeye ikili trabzanlarımın üzerine sık iğne, diğer yerlere ise ikili trabzanlar yaparak tamamladım. Şimdi birazcık da eklemesinden bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle bir tane zincirimi çektim. Geliyorum, ekleme yapacağım yerin aynı şekilde köşesinden giriş yapıyorum. Sonra buraya bir tane zincir çekiyorum. Aşağıya inip sık iğnemi yapıyorum. Hiç şeyi bozmadan arkadaşlarım aynı şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi bunu yaptık. Bundan sonra ikinci sık iğnemi yapıyorum. Bakın. İkinciye bağlıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Aşağıda buradan giriş yaparak buraya ikili trabzanımı yaptım. Geliyorum, hemen ikili trabzanım var karşısında. Oraya bu şekilde bağlıyorum. Bu şekilde bağlarsanız, yani birleştirirseniz motifleri daha güzel duruyor arkadaşlar. Sonra buradaki yerimden aldım, bağlıyorum. Aynı şekilde karşıdan da giriş yapıp alarak bağlayarak devam ediyoruz. Şimdi ikili trabzan yerime geldim. Şöyle bakın, bir görüntü elde ediyoruz birleştirdikçe. Buradan giriş yapıp ilmeğimi aldım. Diğer ikili trabzanıma geçiyorum. Bunu iğne yardımı ile en son bitirdikten sonra yapabilirsiniz arkadaşlarım. Tığ ile bu şekilde yaparak birleştirirseniz de olur. Hangisi kolayınıza giderse o şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Evet, bakın şöyle bir görüntü oluyor. Bu birleştiği zaman da burada ayrı bir desen ortaya çıkacak arkadaşlarım. Evet, ve böylelikle birleştirmeyi de gösterdikten sonra motifimizi tamamen tamamlamış olduk. Bakın şöyle. Şurada farklı bir görüntü ortaya çıkıyor. Şu kenarlarda daha farklı bir görüntü ortaya çıkıyor. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediğiniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.